Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bazen ardı ardına videolar çekiyoruz ya. O yüzden de farklı bir üst kalmadı giyeceğim. Çok da video çektiğimiz için bu ara haftalar boyunca. Arkadaki renkle birlikte uyumlaştım sanırım. Koltuk gibi gözüküyor olabilirim şu an. Keşke bize bir sponsor gelse de bir giyim markası falan. Biz de bir yolumuzu bulsak. Çok zorlanıyorum hocam. Kışın bir de çok fazla yok farklı renk seçeneklerim. Koyu renk olduğu için kıyafetler bununla çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Mazur görün. Biz spoiler incelememize geçelim. Yalı Çapkın 59. bölüm fragmanını konuşuyoruz abi. Şimdi önce şunu biliyoruz ki Pelin ölmedi. Yani zaten bunu konuşmasak da olurdu. Cümle alem biliyor. Fragmanın başında bir mezarlık sahnesi var. Ferit elinde çiçeklerle mezarlıkta yürüyor. Bu noktada şu tabii ki tahmin edilebilirdi ilk başta. Pelin öldü ve Ferit mezarlığa geldi gibi. Fakat böyle bir şey yok. O mezarlık sahnesi neydi abi? O mezarlık sahnesi tabii ki de Fuat'ın ölüm yıl dönümü için gidilen bir şey. Topluca gitmişler Korhanlar. Yani zaten adama da hiç gitmediler bu arada ziyarete de. Hani öldü gitti gibi oldu. Hani cenaze kısmını güzel işlemişlerdi aslında ama bir daha da hiç gidilmedi. Adam zaten dizide varken de umursanmıyordu. Şimdi umursayacakları tutmuş. Tabii ki de kurguyu yapan Emrullah Bey de güzel bir oyun yapmış orada. Acaba Pelin'e mi gidiyorlar ya da ölü doğan çocuğun mezarına mı gidiyorlar diye bir. Ama mezarı da göstermemeleri aslında birazcık Fuat'a gittiklerinin bir göstergesi oldu. Oradan da Ferit'in aslında artık yaşadığı kayıplarla birlikte hayattaki kısıtlı süresinde daha iyi birisi olmak için çabalayacağını göreceğiz. Hem Seyran'ı geri kazanma mücadelesi hem de babasını içeriden çıkartma mücadelesini izleyeceğiz. Kont Ziya'yı gördük abi. Sakla Beni'den bir konuk oyuncu geldi. Tamer Levent'in oynadığı karakter. Zaten geçen hafta Sakla Beni dizisinde Asuman'la İfakat'i görmüştük. Bu bölümde de diziye Kont Ziya karakteri gelecek. Sakla Beni dizisiyle zaten aynı yapım şirketi olduğu için ara ara diyaloglarda da paralellenme vardı. Mesela o dizinin bir bölümünde bakın Halis Korhan'ın torunu 2 kere evlendi, 2 kere çok güzel düğün yaptılar gibi söylemler vardı. Korhanlar ailesi Türkiye'nin en tanınır aileleri gibi söylemler falan oluyordu. Fakat bu sefer ilk defa Yalı Çapkını'nda Sakla Beni'den biri geldi. Hatırlarsan Ömer dizisiyle de bir kere paralellenmişti. Evet, mesela o paralelin daha da iyi olabileceğini konuşmuştuk Ömer dizisinin özelinde. Sakla Beni'den de bu crossover'lar gerçekten farklı bir dinamizm katıyor. Hani o diziye de biraz izleyici çekmek açısından. Onu bir ara reytingleri çok yükselmiş, sonra düştü falan. Ben de çok takip etmiyorum ama karakterin bir konuk oyuncu olarak gelip diziye eklemlenebileceğini de düşünebiliriz. Yani Yalı Çapkın'da çünkü hani girip çıkan karakter çok az oluyor. Aslında kalsa birkaç bölüm nasıl bir şey yapabilir onu merak ediyorum. Hani büyük ihtimal aslında Halis Korhan'ın biraz zayıfladığını, o yüzden de dıştan destek almaya çalıştığını, işte zaten hani işim düşmesi aramazdım seni, ben bu hale gelecek adam mıydım triplerinden anlayabiliyoruz. Demek ki eli kolu bu tarz yerlerde, hapishanelerde daha nüfuzlu bir adam bu. OGM evreni gibi bir evren var aslında. Evet, hani Marvel evreni vardır ya sinemada, Marvel sinematik evreni diye. Mesela sanırım OGM Pictures'ta dizilerinde bunu birleştiriyor. Yani herhalde Ömer'de, Yalı Çapkın'da, Sakla Beni'de hepsi aynı evrende, İstanbul'da aynı zaman diliminde geçiyor gibi bir hal var. Onun dışında tabii Seyfer sahnesi görüyoruz. Seyran'ın bayağı mutlu olduğu, Ferit'in de sensiz yaşayamam gibi bir tribe girdiği bir durum var. Şimdi mi fark ettim bunu Ferit tabii diyeceğiz ama 59'da fark etti artık. Ama orası da böyle dallanmaya başladı, yani Seyfer'i hatırladı senaryo ekibi. Evet, dediler ki bir dakika bizi niye izliyordu insanlar? Bu iki karakter vardı, bir dakika ya onları birleştirelim'e geldi. Tabii ki de hani öyle hemen birleşmeyeceklerdir ya. Ferit'in o dediği sözler, o dağ evinde işte kızı bırakması, kendi başına işte gitmesi falan, onları düşündüğümüzde öyle çok kolay değil oraların, o köprülerin aşılması. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ben Seyran'ın o kadar kötü yazıldığını düşünüyorum ki her şey okey olacak gibi düşünüyorum ben Seyran'ın. Çünkü bu karakter böyle bir karakter değildi. İyice zaten içi boşalmaya başladı. Ben yarın bir gün özellikle Seyran'ın o fragmandaki gülüşüyle beraber hemen Ferit'e karşı yelkenleri suya indirebilir gibi geliyor. Çünkü o karakterin televizyon konuşması sahnesini hatırlarız. Ya şu anki haliyle hiç alakası yok. Hastanedeki tavrında Ferit'e bakışı hiç alakası yok. Yani insan bir ne oluyor gibi düşünebilir. Tabii ki ortada bir hastane durumu var ama ben Seyran'ın gerçekten çok boşaltıldığını düşünüyorum. O yüzden Seyfer'in 1-2 bölümde bir anda eksen atlayabileceğini bile düşünüyorum. Tabii reyting uğruna bunu yapabilirsiniz. Karakterlerin tutarlılıklarını bir kenara bırakıp. Bu da bir televizyonda yayınlanan bir dizi olduğu için bir hamle de olabilir. Çünkü Günger Bey hikaye aksını farklı yerlere taşımak istiyor. Tekrardan o dümeni Seyfer'e kırmak istiyor. Bunu en hızlı şekilde bahsettiğim gibi gerçekleştirebilir. Zaten her karakterin sahiciliğini yitirdiği bir ortamda sırıtsa da çok da hani sadece biz laf ederiz bence. Bir de ben ortada bir reyting hamlesi olduğunu düşünüyorum.
düşünüyorum. Çünkü dizinin sezon başından beri reytingleri çok dibe vurduğundan sonra Mehmet Barış Günger'in değişmesi, reytinglerin yükselmemesi falan derken bu iki bölümde, özellikle bu son bölümde Pelin'in öldü mü süsü, çocuk kimden, bu Ferit'ten çıkmayacak beklentisiyle özellikle totalde 8 barajına tekrar dönüldü. Bu da bence yapımın hemen elini ovuşturdu. Dedi ki biz 8'lere geldiysek hemen Seyfer'i tekrardan sezon başında birleştirdiğimiz gibi tekrar birleştirerek reytingleri yukarı çıkarabilir miyiz gibi bence düşündüler. Bu noktada ben Pelin'in birkaç bölüm ortada olmayacağını ve Seyfer'in tekrardan sezon başındaki gibi birlikte sahnelerinin, o tatlı atışma sahnelerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu da bence reytingin birkaç basamak daha yükselebileceğine tekabül edecek. Çünkü bu bir reyting hamlesi. Tabii şimdi bir de hep konuşuyoruz ya, rakip dizilere göre de bir noktada senaryo oluşturmanız gerekebilir o haftada. Bazen daha dinamik, bazen daha durağan bölümler yazarsınız. Baktılar ki şimdi Kızılcık Şerbeti 11-12'lerde geziyordu. Yavaş yavaş aynı hikayelerle düşüşe başladı. Biz artmıyoruz. Bir yandan Gaddar geldi. Bir dakika ya, biz bir şey yapmadık şu ana kadar. Aslında bizim izlenmemizi sağlayan kısmı kendi hikaye akışımız yüzünden ekarte ettik. Tekrardan dahil edelim. Birkaç bölüm birlikte olsunlar, sonra tekrardan bozarız. En azından kopan izleyici, o iki dizideki izleyiciyi tekrardan çekelime getirilen bir hamleydi. Yani bu sonuçta ticari kaygılarla yapılan bir iş. Mantıklı ama hani hikaye tutarlılığı açısından çok da mantıklı değil, ama bunu da yapacaklardır. Bu dizide bunu biz defalarca gördük. Tam böyle düzeldi diyoruz. 2-3 bölüm yan yana görüyoruz karakterleri. Sonra yine bir şey oluyor aileler yüzünden ya da kendileri bir şekilde bu işin içine batırıyorlar. Hep döngü içerisinde gidiyor belli başlı. Sunan'ın devreye girdiği nokta yavaş yavaş başlıyor. Bu hikayeye endekslenecek gibi. Evet, Suna'da da bir yeni ifakatleşme hamlesi de görüyoruz. Ustasından çok şeyde kaptı. Hikayesini bitirmek, hikayesini tamamlamak istiyor. Falco'nun kafasına gerçekten girdi. Bu bölüm işte Ferit'in elini tutması bilmem ne. İşte Seyran'ı boş yere göndermesi gibi detaylar gerçekten onun kafasındaki planları bize gösterdi. Kaya ile olan tartışmalarında da hani bu evliliğin zoraki olduğunu da belirten alt metinler de sapladı bence Kaya'ya. Hani seninle nüfus için evlendiğime kadar getirdi aslında, bence bilinçaltından söylemek istediği şeyler de buydu. Yavaş yavaş artık yılın içerisinde bu dörtlünün entrikalarını izleyeceğiz birbiri arasındaki. Ki Mehmet Barış Günger'in de yapmak istediği zaten buydu. Nevra kanadı var. Oraya da yavaş yavaş girilmek üzere. Şimdi orada da birçok spoiler çıktı Nevra açısından. İşte önce Orhan'ın yurt dışı ayağında şirket üstünden yaptığı para aklama durumunu ortaya çıkaracak karakter olabilir dendi. Ondan sonra Seyran Ferit arasını bozacak kişi yeni Pelin olabilecek dendi. Nevra Ferit'e aşık bir kadın olacak gibi sanki. Bu da zaten ilk sezondaki Pelin karakterinin hikayesi değil midir? Yine bir üçgen. Tabii daha sonrasında tanıştı aslında Nevra ile, ama hani yine Pelin'e benzeyen noktalar da var. Ferit'e takıntılı bir karakter yaratıyorsun. Yine nüfuzlu bir aileden geliyor. Bir noktada Seyran var. Bir noktada da Suna hikayesi var. Yani Yalı Çapkını dizisinin başlığı altında Ferit'i ortaya koyduğunda 3 tane de kadın var onun çevresinde olan. Biri eşi, diğeri baldızı, diğeri de farklı bir kız yani. Ferit işte bunların arasında kalacak gibi bir ana eklem kuruyorsun. Bir de tabii ki de onun üvey kardeşi var, yani Kaya da var. Kaya da Suna'ya yanık ama biliyoruz ki aslında Seyran'dan da hoşlanıyordu. Tekrardan ona da belki de bir mesaj çakılabilir. Onun dışında mesela şöyle bir spoiler çıkmıştı yine. Nevra'nın eski sevgilisi Akın. Olabilir yani, çünkü Akın'ı da şimdi buraya da entegre edebilirsiniz. Bu beşli bir hikayede dönebilir yani baktığında. Akın da entegre olur ve belki de Nevra ile tekrar başlayıp hikayeden çıkarlar. O da olabilir. Ki Akın'ın zaten hani ne olduğu belli değil. O da bir yerden girecek gibi hikayeye. Çünkü Ökkeşağ tarafı karışacak gibi. Zaten Kont Ziya'dan bahsetmemizin nedeni de buydu. Ökkeşağ Kazım'a karşı Kont Ziya, Halis Korhan gibi bir durum olacak çünkü. Orhan'ın hapis sürecinde hapisteki entrikalar bu dörtlü arasında dönecek gibi. Evet, bu yan hikayelerde büyük toplar, ağır toplar kapışacak. Ana hikayede de aşk üçgenleri ve Ferit'in ortada kalmasını göreceğiz. Aslında üçgen de değil artık. Bunu bambaşka bir seviyeye taşıdılar. Kim kimle belli değil yani. Sanki biraz da en büyük rakiplerine yavaş yavaş benzemeye başlayacaklar. Tabii bir de Pelin'in Sacide mevzusu ortaya çıkacak tekrardan. O mevzu zaten hani çıkmadan bu diziden Pelin'in çıkması da mümkün değil. Pelin'in yaptığı zaten bir sürü yine saçmalık var, bunlar da ortaya çıkacak falan derken aslında dizi yine aynı rölantiyede gidecek gibi gözüküyor. Fakat bence Seyfer'in daha çok göreceğiz. Bu noktada da reytingleri bence yukarı çıkarmak için büyük bir hamle yapacaklar. Bu da acaba Seyran'ın hamilelik hamlesi olabilir mi? Artık bir şeyler olsun yani. Hani belki de Seyfer birleşmeyecekse bile onları birleştirecek şeyler çıkabilir. Bunu zaten biz bayağı konuşmuştuk öncelerinde. Her şeyi hatırlamaya başladıysa
senaristin hafızası da yerine geldiyse bunu da hatırlayabilirler ama şimdi bize yine böyle bir hikaye izletmesinler. Bölümler önce yaşanan bir birliktelikten sonra çok geç ortaya çıkan bir hamilelik olayını ikinci kez farklı bir karakter üzerinden bize izletirlerse sıkılırız. Zaten olayında, Pelin hamileliği olayında tarihler tutmuyordu. Serter'den olması hele daha da işi saçmalaştırmıştı bence vakit olarak. Böyle bir şey hemen yaparlarsa kötü olabilir ama ilerleyen bölümlerde belki de hem kavuştuktan sonra tekrar ayrıldıklarında aralarının en kötü olduğu zamanda böyle bir şey olursa neden olmasın? Ama belki de sezon finaline saklayacaklardır bu olayı. Son olarak şundan da bahsedelim. Hatırlarsan Falcı dedi ki ölümler olacak. İlk ölüm gerçekleşti. Bebek öldü. Bakalım daha kimler ölecek? Çünkü ölümler olacak dedi. Yani Halis Korhan ölebilir. Esme diyorduk. Esme muhtemelen aksadı gibi. Çünkü Kazım olayı devreye girdi ve Esme'yi belki de bir kenara aldılar. Çünkü Esme hastaydı yani bir bakıma. Nerede şimdi o hastalık? O da geçti herhalde. Halis Korhan ölebilir. Her zaman konuştuğumuz. Ve tabii Hattu Çalan'ın da ölebileceğiyle alakalı spoilerlar dolaşıyor. Evet, bence bu noktada en yüksek ihtimal şu anlık Halis Korhan tarafı olabilir. Yani daha böyle finale gitmeden hiç beklenmeyen bir bölümde ölümünü görsek seyirciyi de şaşırtabilir açıkçası. Çünkü şu ana kadar zaten bu adamın yaşaması mucizeydi bence. O noktada da tabii Orhan Korhan'ın devreye girmesiyle Halis Korhanlaşan Orhan Korhan olabilir hapis sürecinden çıktıktan sonra. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizler için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.